NFT nedir? Son dönemde dünya çapında gördüğü ilgiyle adından sıkça bahsettiren blockchain teknoloji devrimi sonucunda hayatımıza giren NFT'ler sayesinde dijital dünyada sahiplik kavramının tanımı adeta baştan yazılıyor. Geliştirilen bu teknolojiyle en değerli anınızı, bir film karesini, sahip olduğunuz bir eşyanızı ya da sanat eseri sayılabilecek herhangi bir nesneyi NFT olarak kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz bu ürünleri Metaverse benzeri sanal gerçeklik evrenlerinde kullanabileceğiniz gibi NFT marketler üzerinden satışa da çıkarabilirsiniz. Spordan müziğe ve sanal gayrimenkule kadar oldukça çeşitli öğelere dayanan NFT kavramına hep birlikte göz atalım. NFT kısaca türü fark etmeksizin bir dijital dosyanın benzersiz olduğunu onaylayan, blok zinciri olarak adlandırılan defterlerde depolanan veri birimi anlamına geliyor. Dijital sanat eserlerini ve koleksiyonlarını blok zincirinde hem ticareti kolay hem de doğrulanabilir varlıklara dönüştürüyor. Bu öyle bir yazılım ki sanat eserini ya da varlığı tarıyor ve onun eşsiz olduğunu, taklit edilemez olduğunu anlayabiliyor. Dijital eser, ses, görsel, video ve benzeri blockchain teknolojisi kullanılarak tescilleniyor ve bir token haline geliyor. NFT nasıl ortaya çıktı? Satoshi Nakamoto tarafından blockchain blok zincir teknolojisiyle Bitcoin'in üretilmesinden sonra bir dijital devrim gerçekleşti. Kripto paralardan sonra meşhur olan blok zincir teknolojisinin insanlığa getirdiği tek şey bu değildi. 2015 yılında ortaya çıkan NFT de bu kazanımlardan biriydi. 2015 yılında çıktığında tüm NFT'ler Ethereum tabanlıydı. CryptoKitties'in çıkması ise 2017 yılında oldu ve değiştirilemeyen token teknolojisiyle adını duyurdu. NFT endüstrisinin büyüme hızının artışı da bu zamanda başladı. NFT nasıl oluşturulur? NFT yapabilmek için bir dijital cüzdana sahip olmanız gerekiyor. Bir miktar NFT uyumlu kripto para satın alarak NFT pazar bağlantısı oluşturabilir, böylece istediğiniz dosyayı NFT dosyasına dönüştürebilirsiniz. Sanal ortamdaki bir eseri NFT'ye dönüştürmek için eseri blok zincir ağına kaydetmelisiniz. Bu işlem çoğunlukla Ethereum ağında gerçekleştiriliyor. Ardından NFT'ye dönüştürmek istediğiniz ürün için NFT pazarında oturum açmalısınız. Sonrasında NFT basılması denilen dosya yüklemesini yapmalısınız. Sonraki aşama yüklenecek olan NFT'nin değiştirilemez parametrelerini belirlemektedir. Bu NFT'den kaç tane üretilecek, bir sonraki satıştan ne kadar kar payı alınacak gibi özellikleri belirlemelisiniz. Kripto para işlem ağı ücretini ödedikten sonra NFT'niz üretilmiş olur. Bu işlem için NFT oluşturmakta kullanılan ve NFT pazar yeri olarak isimlendirilen internet siteleri var. Siteler sayesinde kendi NFT'lerinizi oluşturabilir ve burada bulunan koleksiyoncular için satışa çıkarabilirsiniz. İnsanlar neden NFT'leri alarak yatırım yapıyorlar? Bazı pahalı NFT'ler sosyal medya profillerinde zenginlik göstergesi olarak profil resmi yapılıyor. Aynı zamanda birçok insan bu çevrim içi topluluğun bir parçası olabilmek adına NFT satın alıyor. Bazı belirli NFT'lere sahip olmak, o insanlara özel içeriklere ve canlı etkinliklere erişim imkanı tanıyor. Dijital yatırımcılar da kısa zamanda büyük miktarda para kazanmak için NFT pazarını kullanıyor. Günümüzde birçok sektörde iş modelleri de NFT ticaretini içerecek şekilde yeniden oluşturuluyor. NFT'ler birden çok defa alınıp satılabiliyor. Fakat her satış işleminde varlığın orijinal sahibine telif ücreti ödeniyor. Tam izlenebilirliğe sahip olduğu için ilk yapandan son sahibine kadar takip edilebiliyor. Böylece NFT her el değiştirdiğinde sanatçı ister %10, ister %50 telif alabiliyor ve bir kazanç sağlıyor. NFT'ler aynı zamanda oyun içi varlıkları temsil etmek amacıyla da kullanılabiliyor. Oyun geliştiricisinin izni olmadan varlıklar alınıp satılabiliyor. Örnek olarak 2021'de Axie Infinity dijital tapuları için tek satışta $1,5 milyon bir satış yaptı. Müzisyenler de çalışmalarını blok zincirleri üzerinde NFT'ler vasıtasıyla belirtebiliyor. Filmler de NFT olarak basılabiliyor fakat uzunlukları ve boyut olarak büyük olmaları nedeniyle blok zincirlerinde depolama konusunda zorluklar çıkabiliyor.
koleksiyon kartlarına benzer şekilde NFT'ler de koleksiyon olarak biriktirilebiliyor. Geleceğin NFT kullanım alanları nelerdir? Dijital sanat. Dijital sanat, NFT'ler için doğal bir ortam haline geldi. Çünkü blockchain teknolojisinin esnekliği ve yetenekleri NFT'lerin sahipliğini güvence altına aldı. En yaygın şekilde kullanılıp kabul edilen topluluğu dijital sanatçılar oluşturdu. Koleksiyon serileri. NFT'ler, kart koleksiyonları gibi eserleri dijital bir formatta temsil edebiliyor. Örneğin Şubat 2021'de NBA Top Shot platformundaki bir LeBron James smaç kartının NFT'si $208.000 satış gördü. Oyunlar. NFT'ler bir oyunun herhangi bir bölümünde oyun içi varlıkları temsil etmek için de kullanılabilir. Bu oyun içi varlıkların satışı ve pazarlaması için benzersiz bir fırsat sunar. Tabii kullanıcı tarafından kontrol edilen bölümlerde. Çünkü NFT'ler oyun içi varlıkların oyun geliştiricisinin izni ve bürokrasi gereksinimi olmadan üçüncü taraf pazarlarda alınıp satılmasına izin verir. Örneğin Axie Infinity, Şubat 2021'de tek bir satışla dijital arazisinin tapuları için $1,5 milyon bir satış gerçekleştirdi. Müzik. 3 Mart 2021'de rock grubu Kings of Leon ilk albümünü bir NFT olarak yayınlamayı planladığını açıkladı. Aynı zamanda rapçi Lil Pump, özel NFT koleksiyonunu yayınlamak için NFT platformu Civit'le ortaklık kurdu. Sinema. Sinema endüstrisini blockchain teknolojisinde depolamanın teknik zorlukları var. Bu teknolojiler daha küçük dosya boyutları için tasarlanmış. NFT'yi dijital sanat ya da müziğe kıyasla çok daha yavaş biçimde benimsiyor olmasına rağmen gün geçtikçe sinema alanında NFT kullanımı artmaktadır. Spor dalları. Sporcular da bu NFT patlamasından çeşitli şekillerde yararlanmaya başladı. NBA oyuncusu Spencer Dinwiddie kariyerini, teliflerini ve gelirlerini temsil eden sözleşmesini tokenize etti. Böylelikle başkalarının da yatırım yapabilmesinin önünü açtı. Yani bir nevi kendini bir şirket gibi konumlandırdı ve varlıklarını halka arz etti diyebiliriz. Buna ek olarak blockchain teknolojisi tabanlı olan şirket Deeper Labs, dijital klipleri için bir pazar yeri olan NBA Top Shot'ı oluşturmak için NBA ile işbirliği yaptı. Markalar için NFT neden önemli? Markaların pandeminin de etkisiyle hız kazanan dijital dönüşümde çağımızın yeni trendi NFT'lerin de geleceğe dönük etkilerini görmeye başladık. Yeni NFT platformu Art Grials, lüks saat üreticisi Jacob & Co ile işbirliği yaptı. Dünyanın ilk NFT saati 5 gün süren bir açık artırmanın sonucunda $100.000 satıldı. Neden fiziksel bir saat yerine NFT bir saat tercih etmeliyiz sorusuna Art Grials'ın kurucusu Ivory Endon'ın cevabı, fiziksel bir saatin aksine zarar görmesi konusunda endişelenmeme gerek yok. Sigorta için ödeme yapmam gerekmiyor. Zevk almayacağım bir kasada saklamak zorunda da değilim yanıtını verdi. Peki NFT'nin çevreye zararı var mı? NFT satışlarını ve satın alımlarını içeren blok zinciri işlemlerini düzenlemek ve doğrulamak için kanıt gerekiyor. Bu da devasa miktarda sera gazını açığa çıkaran çok büyük miktarda elektrik tüketiyor. Örneğin Nianket'in Avrupa'da ikamet eden bir kişinin 2 aylık elektrik kullanımına eşdeğer bir karbon ayak izi oluşturdu. Bu durum oldukça ciddi tartışmalara yol açtı. Bu sebeple bazı NFT pazarları sürdürülebilir uygulamalara yönelik taahhütlerini duyurdu. Bazı durumlarda alıcılara ödeme sırasında karbon emisyonu dengeleme programlarına katkıda bulunma seçeneği sunacağını açıkladı. Bu konu sebebiyle NFT pazarlarından çekildiğini açıklayan sanatçılar da mevcut. Bu sanatçılar kayda değer bir iyileştirme görmediklerini, karbon emisyonuyla küresel ısınmayı hızlandırmak istemediklerini belirttiler. NFT'lere katılım ister finansal çıkarlardan, isterse sadece bir sanat eseri sevgisinden kaynaklansın, bu piyasanın geleceğinin parlak göründüğünü söyleyebiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.